Tarihi aslında Rodos'un fethine kadar dayanan Bozüyük Köyü'ndeyiz. TV'lerde gördüğünüz neredeyse tüm Ege ve Ege temalı dizi ve sinemaların çekilmiş olduğu Bozüyük Köyü günümüzde sinema severlerin geldiği turizm akınıyla yine hareketli günler geçiriyor. Hep beraber Bozüyük'ü gezelim. Belen Kahvesi'ndeyiz. Bir başka adıyla Ormancı olarak da bilinen Türkünün nameleriyle karşılanan Belen Kahvesi'ni gezeceğiz. Buraya gezerken ben de size o ağıtlar yakılan Türkünün hikayesini anlatacağım. Hadi gidelim. 1946 yılının sıcak bir Temmuz akşamında her zaman olduğu gibi Bay Mustafa olarak adı geçen ağanın oğlu Mustafa Şahbudak ve çok yakın arkadaşı olarak bilinen köy muhtarı Tevfik Cezayirli Belen Kahvesi'nde dama oynamaktadırlar. Oyunun ortalarına doğru orman memuru olan Mehmet gelir. Biraz sarhoştur. Muhtarla aralarında bir tartışma çıkar. Hararetlenen tartışmada ormancı çıkardığı kamasıyla Mustafa'yı kolundan yaralar. İkinci kez vurmaması için muhtar ormancıyı tutarken Bay Mustafa tetiği çeker ve muhtar Tevfik kaza kurşunuyla yaralanır. Ormancı bu kargaşada yara almadan kaçar. Muhtar Tevfik ve Bay Mustafa da hastaneye götürülürler.
Muhtar Tevfik maalesef hastanede hayata gözlerini kapar. Mustafa en yakın arkadaşının ölümü üzerine polise teslim olur ve 4 yıl kadar bir ceza yer. Ormancı da köyde duramayacağını anlayıp tayin isteyerek buralardan uzaklaşıp gider. Köyümüzün suları hoştur içmeye, üstünde köprüsü var gelip geçmeye. Ormancı da beni vurdu hiç mi hiçine, yazık ettin ormancı köyün iki gencine. Bestekarlık ve değirmencilik yapan kemancı Tahir Usta yaşanan bu acı olayın üzerine Ormancı Türküsü'nü yazar ve müziğe döker. Belen Değirmeni, Gevenes, Çaybükü köyünde dere kenarında rahat ulaşılabilir bir konumdadır. Orijinalliği hiç bozulmadan korunarak siz ziyaretçilerine de beklemekte. Ormancı Türküsü'nün bestekarının çalıştığı değirmen ve evinin içerisindeyiz şu anda. Diyorlar ki 800 yaşında olan bu çınar ağacının içine girip dilek dileyenlerin dileği kabul oluyormuş. Şimdi biz de dilek hakkımızı kullanalım. Anıt ağaç olarak tescillenen çınar ağacının koru çayının da bulunduğu Pınarbaşı, yeşilliği ve suyuyla hem yemek hem dinlenmek açısından eşsiz bir lokasyon.